Amerikan halkı da her gün market raflarında, benzin istasyonlarında ekonomik bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Tüm dünya ülkelerinde yaşandığı gibi bu Amerika'yı da derinden etkilemiş durumda. Rakamsal olarak da bunu net şekilde görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi sayfaları bugünlerde tek bir rakama kilitlenmiş durumda. %3.8. Nisan ayı verilerine göre enflasyon Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirdi ve beklentilerin üzerindeki bu artışın arkasında tek bir ana neden var, tahmin edeceğiniz gibi. Orta Doğu'da devam eden savaş ve bunun tetiklediği enerji krizi. Yılın başında %2.4 seviyelerinde olan yıllık enflasyon Şubat ayında patlak veren İran çatışmasıyla birlikte ivme kazandı ve bugün gelinen nokta, Amerikalı tüketiciler sadece bir ay içinde enerji maliyetlerinin %3.8 artacağına şahitlik ediyor ve uzmanlar artık buna tek bir isimle ifade ediyorlar: savaş enflasyonu. Savaşın etkisi en çok benzin istasyonlarında hissediliyor. Ulusal ortalama benzin fiyatı galon başına 4.50 doları aşmış durumda. Bu geçen yıla göre 1 dolardan fazla artış demek. Ve Brent petrolünün varil fiyatı 107 doları zorlarken Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık küresel arzı tehdit etmeye hala devam ediyor. Ancak sorun sadece benzinle sınırlı değil ne yazık ki. Artan yakıt maliyetleri bir zincirleme reaksiyon başlatmış durumda. Uçak biletleri Nisan ayında %20'den fazla artış yaşanıyor. Ve nakliye maliyetlerindeki bu devasa artış market raflarındaki her ürünün etiketine sessizce ama derinden yansıyor. Gıda fiyatlarından bahsetmek gerekirse yıllık bazda %2.9 artmış durumda, ancak bazı kalemlerdeki artış akıl almaz boyutta. Örneğin sofraların vazgeçilmesi, domatesin fiyatı geçtiğimiz yıla göre tam %40 yükselmiş durumda. Meksika'ya uygulanan gümrük vergileri ve artan taşıma maliyetleri de bu yükselişin temel sebebi tabii ki. Dahası Başkan Trump'ın çelik vergileri de konserve gıda fiyatlarını da derinden etkiledi. Teneke kutuların maliyeti artınca da dar gelirli ailelerin temel gıdası olan bu fasulye ve mısır gibi ürünlerin bir yıl içinde bir yıl öncesine göre %5.7 daha pahalı hale geldi. Ve işçilerin ücretleri ise bu hıza yetişemiyor haliyle ve reel ücretler Nisan ayında %0.5 oranında gerileyerek halkın alım gücünü bir kez daha düşürmüş durumda. Ve bu tablo siyasi arenada da tabii taşları yerinden oynatıyor. Demokratlar Başkan Trump'ın dış politikasını ve gümrük vergilerini suçluyor, eleştiriyor. Beyaz Saray ilaç fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekerek de ekonominin hala dirençli olduğunu savunarak stratejik davranmaya çalışıyorlar. Gözler bir yandan da Senato tarafından onaylanması beklenen Fed Başkanı Kevin Warsh'ta ve enflasyonun bu kadar sıcak seyretmesi beklenen faiz indirimlerini artık rafa kaldırmış görünüyor. Analistler artık 2026 içinde bir indirim beklemiyor. Hatta bazıları 2027'yi bile işaret ediyor. Yani sonuç olarak Amerika bir yandan Orta Doğu'daki sürekli değişen operasyon isimleriyle maliyetlerini tartışırken diğer yandan cüzdanındaki yangını söndürmeye çalışıyor. Ve enflasyonun ne yazık ki yaz aylarında %4.5 seviyesine ulaşması da bekleniyor. Ve Amerika için ekonomik belirsizlik savaşın gölgesinde ne yazık ki büyümeye devam ediyor. İşte füzeler, seçimler, virüsler ve rakamlar. Bu videonun 4 kelimede özetle desem bunu söylerim. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçiyor. Ve ben de sadece bu haberleri satır aralarını anlatmaya çalışıyorum, analiz etmeye çalışıyorum sizlerle birlikte. İçeriklerimi sevdiyseniz de lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, güvende kalın.